Hepimizin bildiği o tuhaf his var ya, hani sanki o anı daha önce yaşamışsınız gibi gelir. İşte bugün Dejavunun ardındaki o gizem perdesini aralayacağız. Eminim yaşamışsınızdır. Sanki zihniniz size bir oyun oynuyor, değil mi? İşte tam olarak bu deneyim Dejavunun ta kendisi. Hadi bu konuya biraz daha yakından bakalım. Bilimsel olarak dejavu, beynimizin o anki durumu yanlışlıkla tanıdık olarak etiketlemesi aslında. Bir yandan o durumu sanki daha önce yaşamış gibi hissediyorsunuz, diğer yandan da bunun imkansız olduğunu biliyorsunuz. Zaten bu hissi bu kadar tuhaf yapan şey de bu çelişkinin ta kendisi. Eğer bunu sık sık yaşıyorsanız, hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Araştırmalara göre, sağlıklı insanların %96'sı hayatlarında en az bir kez dejavu yaşamış. Yani bu öyle paranormal bir olay falan değil, gayet yaygın ve normal bir insanlık hali. Peki beynimizin içinde tam olarak ne oluyor da bu garip hissi yaşıyoruz? Şimdi gelin bu zihinsel aksaklığın arkasındaki en popüler bilimsel teorilere bir göz atalım. Aslında dejavunun tek bir nedeni yok ama en yaygın teori bir tür hafıza hatası olduğu yönünde. Yani beynimiz o anki yeni bilgiyi yanlışlıkla eski bir anı klasörüne atıyor ve kısa süreli hafızayla uzun süreli hafıza arasında anlık bir karışıklık yaşanıyor. Tabii stres ve yorgunluk gibi faktörler de beynimizdeki bu tür küçük devre hatalarını tetikleyebiliyor. Bu benzetme aslında durumu harika açıklıyor. Şöyle düşünün, beyniniz yaşadığınız bir anı kaydederken aynı anda oynatma düğmesine de basıyor. Bu yüzden o an size hem yepyeni hem de inanılmaz derecede tanıdık geliyor. Tam bir teype kaydetme hatası yani. Pekala. Dejavünün çoğu zaman zararsız olduğunu anladık ama eğer çok sık yaşanıyorsa bu bir endişe kaynağı olabilir mi? Şimdi dejavünün ne zaman daha ciddi bir durumun işareti olabileceğine bakacağız. İşte burası çok önemli bir nokta. Normal, gelip geçici bir dejavu ile altta yatan bir sağlık sorununu birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü dejavu hissi, temporal lob epilepsisi adı verilen bir nöbet türünün en yaygın belirtilerinden biri olabiliyor. Bu tablo durumu netleştirmemize gerçekten yardımcı oluyor. Bakın, normal dejavu anlıktır. En fazla yarım dakika sürer ve bittiğinde ne tuhaf bir histi der geçersiniz. Ama eğer bu hisler çok sık yaşanıyor, dakikalarca sürüyor ve yanında korku, garip kokular algılama gibi başka belirtiler de getiriyorsa, işte o zaman bir uzmana danışmakta fayda var. Şimdi de işin en gizemli ve en çok kafa karıştıran kısmına geliyoruz. Hani o dejavu anında gelen, sırada ne olacağını bildiğimize dair o güçlü his var ya, işte o hissin peşine düşeceğiz. İşte bu, milyon dolarlık soru. O tanıdıklık hissiyle birlikte gelen, şimdi ne olacağını biliyorum hissi, gerçek mi yoksa zihnimizin bir oyunu mu? Çığır açan bir deney, tam da bu sorunun cevabını aradı. Araştırmacılar, laboratuvarda kontrollü bir şekilde dejavuyu tetiklemek için gerçekten dahiyane bir yöntem bulmuşlar. Katılımcılara önce belirli bir yerleşime sahip sanal bir ortamda gezdirmişler, mesela bir hurdalıkta. Daha sonra onlara bambaşka görünen ama aslında ilkiyle birebir aynı yerleşim planına sahip yeni bir ortam, mesela bir bahçe göstermişler. Beyin, bu bilinç altında kalan mekansal benzerliği fark edince tık diye dejavu hissi tetiklenmiş. Ve işte deneyin kilit anı. Video tam da sola veya sağa dönülecek kritik bir noktada durduruluyor. Sonra katılımcılara iki basit soru soruluyor. 1. Şu an dejavuyu yaşıyor musunuz? Ve 2. Peki sizce bir sonraki dönüş ne tarafı olacak? Sola mı, sağa mı? Ve işte ilk bomba gibi bulgu. Dejavu yaşayan katılımcıların bir sonraki dönüşü tahmin etme becerisi yazı turu atmaktan farksızdı. Yani ortada gerçek bir kehanet yeteneği falan yoktu. Ama işte işin en büyüleyici kısmı da tam olarak burası. Gerçek tahmin yetenekleri hiç artmasa da bir sonraki adımı bildiklerine dair hisleri, yani o özgüvenleri dejavu sırasında inanılmaz derecede güçleniyordu. İşte bu his ile gerçeklik arasındaki o devasal farkı gözler önüne seriyor. Bu grafikte her şey o kadar net ki, gördüğünüz gibi normal anlarda bir sonraki adımı bilme hissi oldukça düşükken, katılımcılar evet dejavu yaşıyorum dediklerinde bu his adeta tavan yapıyor. His çok ama çok güçlü ama gerçeklikte hiçbir karşılığı yok. Kısacası deneyin en önemli sonucu şu: dejavu size geleceği görme gibi bir süper güç vermiyor. Sadece beynimizin aşinalık sinyalini yanlış yorumlayarak yarattığı güçlü bir tahmin yanılsaması, bir zihin oyunu.
Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Zihnimizdeki bu güzel ve gizemli aksaklık bize kendimiz hakkında ne anlatıyor? Özetleyecek olursak, dejavu zihnimizin ne kadar karmaşık ve bazen de ne kadar şaşırtıcı olduğunun canlı bir kanıtı. Paranormal güçlerin bir işareti değil, hafıza sistemimizdeki küçük, zararsız bir aksaklık. Ve belki de en ilginci, bize hislerimizin gerçekliği ne kadar güçlü bir şekilde şekillendirebileceğini ama her zaman gerçeği yansıtmayabileceğini göstermesi. Joseph Heller'ın bu harika alıntısı, dejavu deneyiminin o bir türlü yakalanamayan, geçici doğasını mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Hani tam ne olacağını tahmin edecek gibi olursunuz da, o his parmaklarınızın arasından su gibi akıp gider ya, tıpkı zihnimizdeki bu güzel aksaklık gibi.